Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır nefis bir lokma tarifini paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Facebook ve Instagram hesaplarımdan da takibe alabilirsiniz. Öncelikle şerbetini hazırlıyorum. Şerbeti için 4 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su, çeyrek limon suyunu sıkıp kendisini de içine atalım. Şeker eriyene kadar karıştıralım. Şeker eridi. Kaynamaya başladı. Kaynadıktan sonra 15 dakika orta ateşte kaynatıp soğumaya bırakalım. Hamuru için 2 su bardağı su, 1 paket instant maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, yarım çay kaşığı tuz. İyice karıştıralım. Üzerini kapatıp 10 dakika mayalanmaya bırakalım. 10 dakika mayalandı. Maya iyice aktifleşti. 1 su bardağı un ekliyorum. Tekrar karıştıralım. Üzerini kapatıp 10 dakika daha bekletelim. Mayamız iyice aktifleşti. Gördüğünüz gibi iyice kabardı. Artık unu azar azar ilave ederek hamuru yoğuralım. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Hamurun kıvamı bu şekilde olacak. Bu şekilde koyu ama akışkan bir kıvamda olmalı. Üzerini kapatıp mayalanmaya bırakalım. İyice kabardı. Kabaran hamurun şöyle bir havasını alalım. Sıkma torbasını alacağım. Sıkma torbasını alacağım. Ben sıkma torbasıyla sıktım. Çok kolay oluyor bu şekilde. Ama elinizde sıkma torbası yoksa buzdolabı poşeti birkaç tane iç içe geçirerek de kullanabilirsiniz. Ucunu biraz kestim. Çok büyük kesmeyin. Tavaya biraz sıvı yağ aldım. Şerbetim de iyice soğudu. Kıvamını sizlere göstereyim. Şerbetimiz böyle koyu kıvamlı olmalı ve mutlaka soğuk olmalı. İyice soğusun. Şerbetini bir gün önceden de yapabilirsiniz. Şimdi yağ biraz ısındı. Kesinlikle kızgın yağ dökmüyoruz. Yağ biraz ısındı. Isınan yağın içerisine lokmaları makasla keserek döküyorum. Hamurun yapışmaması için de makası arada bir yağa batırıyorum. Ne kadar büyük olmasını istiyorsanız o büyüklükte sıkabilirsiniz. Eğer kızgın yağ atarsanız çok çabuk kızaracağı için çıtır çıtır olmaz. Böyle yavaş yavaş kızarması gerekiyor. Ara ara karıştıralım.
Renkleri altın sarısı rengine dönene kadar kızartalım. Yavaş yavaş kızarmaya başladı. Renkleri dönmeye başladı. Beyaz kalanları çeviriyorum. Renkleri altın sarısı oldu ama hemen almıyorum. Biraz daha tutuyorum. Biraz daha tuttuktan sonra şerbetin içerisine alalım. Hemen çıkartmayın ki biraz daha kızarsın, çıtır olsun. Ama renkleri de kesinlikle dönmesin, bir anda kızarabilir. Buna da dikkat edin. Şerbetin içine alalım. Karıştıralım. Bir 30 saniye şerbetin içinde tuttum. 30 saniye karıştıra karıştıra şerbetin içinde tuttum. 30 saniye sonra şerbetin içinden bir tepsiye alıyorum. Bir tepsiye alın ki sıcağıyla birlikte üst üste gelmesinler, yumuşamasınlar. Tekrar aynı şekilde kızartmaya devam ediyorum. İkinciyi kızartırken sıkmadan önce ocağı kapattım. Ocak kapalıyken hamuru sıktım ve tekrar ocağı açtım. Hamurları sıktıktan sonra ocağı açtım. Kesinlikle dediğim gibi yağın çok kızgın olmaması gerekiyor. Bir anda kızarırsa tatlılarınız çıtır çıtır olmaz. Her defasında tatlıları içinden aldıktan sonra ocağı kapattım. Tatlıları sıktıktan sonra ocağı açtım. Yağın biraz soğumasını sağlayalım. Şerbette kullandığınız kevgiri kesinlikle yağda kullanmayın. Yağın içine şerbet damlarsa her tarafa sıçrayacaktır. Buna dikkat edelim. Tatlılar tepside soğudu. Üzerine biraz şerbet gezdirdim ben. Ve bir tabağa aldım. Lokma tatlılarımız hazır. Sizlere tabii ki çıtırlığını da, içinin şerbeti nasıl çektiğini de göstermek istiyorum. Çıtır çıtır, içi de şerbetini çok güzel bir şekilde çekmiş. Nefis lokmalarımız hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.